Excel'de hisse senedi portföyü oluşturma serimizin 4. videosundayız. Bu videomuzda artık hisse senetlerimizi buraya yerleştireceğiz ve biçimlendirmemizi tamamlayacağız. Hisse senetlerimizin olduğu çalışma sayfasına geliyorum. Öncelikli olarak isterseniz şuraları bir biçimlendirelim. Şu kısmın benim tarih kısmı olacak. CTRL ile seçtim. Burası da tarih olacak. Bir tarih de burada var. Burada hücreleri biçimlendir diyorum ve burayı tarih olarak ayarlıyorum. Alış fiyatları TL olacak. Burayı seçtim. Satış fiyatım benim TL olacak. Burası da TL olacak. Bu kısım da benim TL. Burada da hücre biçimlendirme ile para birimi olarak bu kısımları ayarlıyorum. Şurada toplam alış fiyatım var. Bu formülü de aşağıya doğru çekerek diğer hücrelere uyguluyorum. Buradan herhangi bir şekilde lot ve alış miktarı girdiğimde burayı otomatikman hesaplasın. Yine buradaki formülümü kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Buradaki hücrem benim C3D3 hücresiydi. Buradaki hücrem de benim G3H3 hücresi olacak ve T3'teki komisyonumu alacak. Buradaki formülü de şöyle aşağıya doğru kopyalayalım. Bu kısmı tamamladık. Hücrelerimi de istersem bir renklendirelim. Şu şekilde renklendirdik. Hücrelerimiz birazcık daha güzel gözüksün. Şu satırı da kalınlaştıralım. Şurada bedelli bedelsiz oranlar var. Buralar toplama olacak. Hemen formüllerime geliyorum. Otomatik topla diyorum. Şu üstleri toplayacağım bu şekilde. Burayı topladım. Bedelsiz hisse miktarları eğer verdiyse burası da toplama olacak. Bedelli bedelsiz tarihler. Burada bir işlemim yok. Şu kısım benim toplama olacak. Geliyorum. Burayı topluyorum. Temettü gelirlerim toplama olacak. Ve temettüyle alınan notlarım eğer aldıysam burayı da toplayabilirim. Şöyle bunları ortalayalım, kalınlaştıralım. Bir kademede büyütelim. Burası oran olarak yüzde olacak. Şöyle yapalım. Burayı hücre biçimlendir diyerek yüzde oranı diyorum. Ve daha önceki biçimlendirmiş olduğum değeri buraya veriyorum. Burası normal toplam hisse miktarı lot şeklinde geldiği için. Burası TL bazında hisse miktarı brüt kaç lira oldu? Burayı ve burayı TL miktarına dönüştürelim. Para birimi olsun. Ve bu kısımdaki biçimlendirmeleri tamamladım. Şimdi buradaki kar zararı hesaplayacağım. Her alışta ve bunun karşılığındaki her satışta ne kadar kar etmişim, ne kadar zarar etmişim bunu hesaplayacağım. Normalde bu hücrenin değeri eşittir toplam satış miktarından toplam alış miktarını çıkarmaktır. Bakın bu şekilde bir değer yaptım. Ama dikkat ederseniz şu an satışta bir hissem olmadığı için burada eksi 11.000 gibi bir değer gösterdi. Yani şuradaki değeri gösterdi. Halbuki ben bu hisseyi satsaydım o zaman buradaki değer gerçek gözükecekti. Eğer ben bu hisseyi satmadıysam aslında şu anki benim etmiş olduğum kar hissedeki lot fiyatıyla güncel fiyatın çarpımından alış fiyatını çıkartırsam benim güncel karım ortaya çıkmış olur. Burayı güncel olarak görmek istiyorum. O zaman ben buraya şöyle bir formül yazacağım. Eşittir diyorum. Eğer parantez açıyorum. I3 değeri eşittir 0 ise yani ben bu hisseden bir satış yapmamışsam bana şu işlemi yap. Ne yapsın? Parantezimi açıyorum. Buradaki lot ile güncel fiyatı çarpsın ve toplam alış fiyatından çıkarsın. Birinci ifadem bu olsun. Eğer orası dolu ise ne yapsın o zaman? Parantezimizi açalım. Buradan bu değeri çıkarsın. Evet şu anda formülümü çalıştırmış oldum. Peki yüzde karım nedir? Eşittir diyorum. Buradaki değerin alış miktarına bölünmesidir. Bu da benim yüzdelik karım. Burası benim yüzde olacağı için şöyle aşağıya doğru iniyorum. Burayı hücre biçimlendir diyorum. İsteğe göre uyarlanmış kısmında şuradaki daha önceki yapmış olduğum yüzde değerini buraya veriyorum bakın. Şuraya hatta şöyle yapalım. Kar zarar TL diyelim. Burası da kar zarar yüzde olsun. Buradaki formülleri aşağıya doğru sürükleyerek kopyalayacağım ama şurada bakın biz bir sabit sayı almıştık. P1 değerimiz ne bizim? Şuradaki günlük değer. Ben burayı aşağıya doğru eğer indirirsem formülleri kopyalarsam burası da değişecektir. O yüzden bu hücreyi
sabitleyeceğim. Hep gidip P1'den alacak. Hücrenin başına geliyorum. Klavyedeki F4 tuşuna basarak başlarına dolar işareti alarak bu hücreyi sabitliyorum. Ve şimdi bunu aşağıya doğru bakın şu şekilde indirdim. Buralar artık 000 diye geldi. Ve alacağı yer neresi? Bakın hep P1 hücresinde değerleri alacak. Şimdi yüzdeyi geliyorum, burada aşağıya doğru iniyorum. Yüzdeyi de bu şekilde gösterdim. Şu an burada hesaplama olmadığı için burada sayı yok diye bir değer verdim. Sayı yok ifadesini değiştirebilirsiniz. Buraya başka bir şey yazmasını sağlayabilirsiniz Excel'de. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Bakın buradaki formülüm buydu. Eşittir P3 bölü E3'tü. Eğer hata diyorum, parantezimi açıyorum. P3 bölü E3 hücresindeki değer varsa bir işlem yapma. Burada bir işlem yoksa buraya bir tırnak açıyorum. Mesela ne yazsın buraya? İşlem yok yazsın. Hücrede bir yazı gözüksün. Tırnaklarımı kapattım, parantezimi kapatıyorum, enter yaptım. Şimdi bu hücrede şu an bir işlem olduğu için burada yüzdeyi gösterdi. Şöyle bunu aşağıya doğru alalım. Bakın alt tarafta ne yaptı? Bununla ilgili bir işlem olmadığı için burada işlem yok yazdı. En azından sayfamızda formüller üzerinde bir hata gözükmemiş olur. Bu şekilde daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Buradaki hücrelerim içinde bir kural belirleyelim. Yani kar ettiğimizde yeşil göstersin, zarar ettiğimizde de kırmızı göstersin. Şu şekilde seçiyorum her iki tarafı da. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Burada ne yapacak? Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyorum. Eğer hücre değeri küçükse, kaçtan küçükse, sıfırdan küçükse ne olsun? Benim dolgu rengi kırmızı olsun. Şuradaki kırmızı biraz koyu olacak. Daha açık renk bir kırmızıya bakalım şöyle. Şu şekilde bir kırmızı rengimi ayarladım. Tamam dedim. Bakın birinci işlemim bu. Tekrar koşullu biçimlendirmeden yeni kural diyorum. Şu şekilde bir kural daha belirliyorum. Bu sefer diyorum ki hücre değeri büyüktür 0 ise bu sefer de hücremin rengi yeşil olsun. Bakın bu işlemi yaptım. Buraya da uyguladı. Şuradaki yeşil rengi bir tık daha açalım. İsterseniz şuradaki renklerin düzgün çalışıp çalışmadığını da bir kontrol edelim. Mesela buraya bir satış fiyatı verelim. Ne yapmışız? Alış fiyatımız buymuş. Satış fiyatımız daha düşükten olsun. 865 lot sattığımızı düşünelim. Bakın burada eksi değerini gördük ve aynı zamanda da hücrenin renginin kırmızılaştığını burada görmüş olduk. Bir tane daha formülümüzü deneyelim. 13.62'den 865 lot aldık. Mesela 14'ten 865 lotumu tekrar sattım diyelim. Bakın burada kar ettim. Tekrar geldim ben. Bunu 15'ten aldım. Tekrar aynı lot aldığımı düşünelim. Bakın ortalama maliyetim bu şekilde artmış oldu. Hatta burada da şunu da yapabiliriz. Hemen görmüşken onu da tekrarlayalım. Sattıktan sonra burada sayı diye bir değer verdi. Çünkü neden? Lot kalmadı. Burada 0 lot olarak gözüküyor ama ortalama maliyet artık gözükmüyor. Buraya da isterseniz şöyle yapalım. Buraya gelelim. Eşittir. Eğer hata diyelim. Parantezimi açayım. Birinci ifadem buysa bunu yap. Eğer bu ifadem yoksa böyle bir değerde bana ne desin? Örneğin hisse satıldı yazsın orada. Ve parantezimi kapatıyorum. Bakın hisse satıldı diye burada göstermiş oldum. Burayı şu şekilde delete ile silelim. Şu anda benim maliyetimi de göstermiş oldu. Yeşil ve kırmızı olayını isterseniz şuradaki anlık değere de uygulayalım. Şuradan biçimlendirme fırçasını alıyorum. Buraya veriyorum. Burada dikkat ederseniz hücreye bir yüzde ifadesi vermiştim. Zaten buradaki gözüken yüzdeydi. Ben bir daha yüzünden çarpmış oldum. 30 gibi bir değere denk geldi. Burada şunu yapabilirsiniz. İster buradan yüzde işaretini kaldırırsınız. Yine 0,3 diye gösterir. Ya da şurayı paranteze alırsınız. Buraya bölü 100 dersiniz. Burayı yüzde şeklinde göstermiş olursunuz. Hem de renklendirmiş olursunuz. Tablomun görüntüsünü şu %100 kısmından %90 olarak gösterelim. Bakalım
yan taraftaki verileri de aynı anda görmüş olalım. Hisselerle ilgili tablo şablonum bu şekilde. Artık ben bunu çoğaltacağım. Buraya geliyorum. İkinci hissem neydi? Koç Holding, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Tüpraş'tı. Geliyorum sağ tuş taşı ve kopyala diyorum. Burada kopyasını oluşturuyor, işaretliyorum ve sona taşı diyorum. Tamam diyorum. Bakın buraya bir kopyasını oluşturdu. Geliyorum bunu isimlendiriyorum. Koç Holding'in simgesini yazalım ve buradan da Koç Holding'in hisse senedi kodunu seçelim. Tekrar taşı kopyala. Buraları aynı şekilde yapıyorum hızlı bir şekilde. Evet 5 tane hisse senetlerimi oluşturdum. Birinciyi zaten yapmıştım. Şimdi diğerleri için lot girelim. Koç Holding için geliyorum. Alış fiyatı ve lot adedini silip yine tarihim aynı olsun. Bu tarihteki fiyatı 178,60'mış. Bundan da 55 lot civarında bir lot girelim. Şuradaki değerleri ben görmek için yüzdelik değeri bazılarından az bazılarından çok gireceğim. Turkcell'e geliyorum. Buradaki değerimi siliyorum. Kapanış fiyatım 92.80'miş. 175 civarında bir lot da buraya yazalım. Bu değerleri biraz önceki grafikte investing.com'dan geriye dönük tarihe bakarak yazabilirsiniz. Sizin aldığınız tarihte banka hesaplarınızda ya da aracı kurum hesaplarınızda gözükecektir bu. Türk Hava Yolları için lot sayımı silelim. Bu tarihte Türk Hava Yolları 281 liraymış. Bundan da 130 civarında bir lot girişi yapayım. Geliyorum Tüpraş'a. Burayı siliyorum. 141,90'mış fiyatı ve lot olarak da burada 80 lot aldığımı yazayım. Hatta şöyle yapalım. Burada bir de satış yapalım. Mesela 15.01.2025 diyorum buraya. Bakalım 15'inde ne kadarmış Tüpraş'ın fiyatı? 8.01 15.01'de örneğin 147 liradan kapatmış. Biz de 147'den sattığımızı farz edelim. Buraya satış fiyatımız 147 diyelim ve lotlarımın hepsini de satmış olayım burada. En azından şuraları görelim. Hatta ikisinde tekrardan aynı fiyattan bir miktar daha almış olayım. Bakın 100 lot da buraya aldım. Burada bu fiyata sattım 15'inde. Geldim diyelim. Şuradan da seçebilirim tarih olarak. 17'si Cuma günü. 17'sinde mesela kaç liraymış ona bakalım. Şöyle tarihe geldim. 17'sinde 148 olmuş. Yani satmışız 147'den. Baktık gideceğini düşündük misal. 148,10'dan tekrar yerine koyalım dedik. Kaç lotu? Yine almış olduğumuz 80 lotu tekrar yerine koymaya çalıştık. Ve bakın burada maliyetleri benim için kendisi oluşturuyor. Burada şunu yaparsanız daha iyi olur. Hazır burayı yapmışken de söyleyelim. Eğer bir hisse senedini aldınız, diyelim ki 1000 lot aldınız. 250'sini belli bir zaman aralığında satmak istiyorsunuz. Buradaki karı görebilmek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şuradaki değeri diyelim ki 1000 lot olarak girdiniz şuradaki alana. Şurada da 250'sini satacaksınız. Burada farklı değerler alırsınız. Bu yüzden burayı şöyle yapabilirsiniz. Aynı tarihte hem 250 artı 750 almış gibi bunları ayrı ayrı hücrelere yazarsanız buraya 250 aldığınızın karşılığına 250 olarak tekrar sattığınızı yazarsanız burada o hisse senedinde 250 lotu sattığınızda ne kadar kar ve zarar ettiğinizi görmüş olursunuz. Geriye kalan lot miktarınızı da burası günlük değeri göstereceği için burada da o anlık geri kalan miktardaki hisse senedinizdeki kar ve zararınızı da görmüş olursunuz. Ben bu şekilde yapıyorum genelde. Eğer hepsini satmayıp parçalı satıyorsam parçalı sattığım miktarı bütün miktardan çıkartıp
Onu ayrı bir satırda gösteriyorum ki oradan ne kadar kar etmişim, zarar etmişim bunu bu şekilde görmüş oluyorum. Yani şuradaki mantık diyelim. Başlangıçtan 180 lot aldığınızı düşünün, bakın burada. Aynen bu şekilde. 80 ve 100'ü ayrı ayrı yazdım. Bakın 80'i sattığımda en azından 80'den ne kadar kar ettiğimi burada görebiliyorum. Geriye kalan 100 lottan ise ne kadar karım olduğunu burada görebiliyorum. Şimdi tüm hisse senetlerimi oluşturdum bu şekilde. Hisselere geliyorum. Artık bakın lot miktarları burada. EKGYO S3'ten alıyor. Hatta burası hep S3 sabit olacağı için isterseniz burayı F4 ile bu şekilde sabitleyelim. Bunu bu şekilde aşağı kopyalayalım. Şimdi düzeltelim burayı. Koç Holding diyelim. Buraya geldim. Burası Turkcell olacak. Burası THYAO olacak. Burası da Tüpraş olacak. Yine maliyet fiyatlarında S9'dan alıyordu. S9'u da sabitleyelim. F4'e basıyorum klavyeden. Bunu da sabitledim. Bunu da aşağıya alıyorum. Burası da yine Koç Holding olacak. Burayı bir kereye mahsus bu şekilde yazmamız gerekecek. Burası Turkcell olacak. Bakalım formüllerde bir şeyimiz var mı? Sabit değer yok. Formülleri aşağıya çekiyorum. Değerlerim oluştu. Toplam güncel değer, burada bir sabitim var mı? Yok. Bunu da aşağıya çekiyorum. Burayı da oluşturdum. Günlük kar zarar, burayı da aşağıya çekiyorum. Günlük yüzdeye geliyorum. Bunu aşağıya doğru çekelim şöyle. Önceki hafta kapanış değerleri, bunları investing.com'dan bakıp buraya yazacağız. Şu formülleri bu tarafa atabiliriz. Bunları şöyle buraya çekelim. Önceki ay değerimizi aldık. Bunu bu tarafa doğru şöyle çekelim. Maliyete göre zarar demiş. Burada bir sabit değerimiz var mı? Bunu şöyle çekelim buraya doğru. Evet, şuraları da ben investing'e göre bakıp doldurayım. Evet, bu şekilde değerlerimi de girmiş oldum. Burada endeks değerimiz var. XU100 diye. Şunu biraz koyulaştıralım. Bir tık da büyük olsun. Şurada hisse güncel fiyatının alt tarafına da bunu getirelim isterseniz. Buna da ne yapıyorum? Eşittir diyorum. Veri kısmına geliyorum. Bakın endeksin değeri burada. Buraya gelip seçip enter yapıyorum. Endeksi de bu şekilde getirmiş oldum. Burada günlük yüzde var. Endeksin günlük yüzdesini de buraya getirelim isterseniz. Eşittir diyorum. Veriye geliyorum. Değişim demiş bakın. Enter yapıyorum. Değişim olarak buraya geldi. Bunu da kalınlaştıralım. Ortalayalım. Şuradaki yüzde ifadeyi buna da uygulayalım. O zaman ne yapmamız lazım? Yukarıda 100'e bölmüştük. Bunu da 100'e bölelim ki bize yüzde değer olarak göstersin. Biz video çekerken endeks artıdaydı. Şimdi endeks ekside, bakın hisseler de eksiye geçti. Bakalım video bitiminde ne olacak? İsterseniz önceki hafta ve önceki ayın endeks değerlerini de buraya yazayım ve bunların farklarını da burada hesaplayalım. Evet, endeksin günlük değeri, haftalık ve aylık yüzdelerini de burada hesapladık. Şimdi toplam hissemizin maliyet miktarını hesaplayalım. İsterseniz şu alana hesaplayalım. Şurayı birazcık açacağım. Şu kısmı şöyle açtım. Buraya geliyorum. Formüllerden otomatik topla diyorum. Bakın yukarıya toplayacağım. Şu alanı toplamam yeterli. Enter yaptım. Toplam ne kadar ödemişim? Baştan da demiştim, 100 bin liralık gibi bir portföy oluşturacağım için
bu sayı değerlerini bu şekilde vermiştim. Yaklaşık böyle bir maliyeti de burada oluşturmuş oldum. Şuradaki biçimlendirmeyi de buna uyguluyorum şöyle. Hatta burayı birazcık daha büyütelim ve şuraya da toplam maliyet diye bir yazı yazalım. Şu şekilde birleştirip sağ hizalarsak da toplam maliyetimi göstermiş oldu. Peki toplam güncel miktarım nedir? Toplam güncel miktarımı da istersek şöyle yaparsak şurayı silelim. Şu an güncel miktarımı da bu şekilde hesaplamış oldum. Günlük kar, günlük zararı hesaplayalım. Günlük kar zararımızda topla diyorum, otomatik topla. Şu arayı toplarsam benim günlük karımı getirmiş olur. Günlük kar zarar yüzdesini de şöyle hesaplayabilirim. Eşittir diyorum. Şuradaki değer bölü, parantez açalım. Buradaki değer eksi, yine buradaki değer olacak. Parantezi kapatıp enter'a bastığımda şöyle bir yüzde değeri burada almış olurum. Şuradaki biçimlendirmeyi buraya uyguluyorum. Ve günlük yüzde kar ya da zararım burada gözükmüş oldu. Bunları haftalık aylıklara ve maliyetlere göre yapalım isterseniz. Şu formülde güncel toplam miktarın olduğu hücre değerini sabitleyeyim. Çünkü diğer yüzdelerde de bu lazım olacak. Bu şekilde yaparsam şurası yukarının toplamı. Şöyle kopyalıyorum ve geliyorum bunu haftalık kar zarar kısmına bu şekilde yapıştırıyorum. Aynısını aylık kar zarara bu şekilde yapıştırıyorum. Ve aynısını da maliyete göre olan tarafa bu şekilde yapıştırıyorum. Evet, burayı yaptığıma göre burayı artık şu alt tarafı şuraya kadar bu şekilde tüm kenarlık verelim. Bir de dış kenarlık verelim. Bu kısmı da bulmuş olduk. Şu alana da güncel kar zarar fark TL'mizi hesaplayalım. Yine burayı da birazcık büyütelim şu şekilde. Buraya da geliyorum. Eşittir diyorum. Güncel farkım nedir? Burası eksi burasıdır. Ayrıca bu formüle ilerleyen zamanda temettüden gelen geliri de ekleyeceğiz. Ama şimdilik temettü hesabını yapmadan şöyle parantezimi açıp kapatayım. Temettü için şu son tarafa bir formül daha ekleyeceğim için burası hazır hale gelsin. Bunun da biçimlendirmesini şu şekilde yapalım. Bu sığmadığı için şu tarafa alalım o zaman. Ve şuraya da gelelim, diyelim ki güncel fark TL olarak bakalım ne kadar kârdayız, zarardayız. Bu da bize bunu göstersin. Şu şekilde bunu da tamamlamış oldum. Şimdi portföy yüzdelerimi hesaplayayım. Portföy yüzdelerinin olduğu hücreye geliyorum. Eşittir diyorum. Burada toplam güncel miktarın neye bölümü? Toplam miktara bölümü olarak bana portföy yüzdemi verecektir. Burada isterseniz G8 değeri benim sabit değerim. Yani şuradaki toplam güncel miktar, bunu sabitleyelim. F4 ile bunu sabitledim. Ve bunu aşağıya doğru çekmeden önce isterseniz yüzde olarak değerini buradan da şu şekilde uygulayalım. Ve bunu da aşağıya doğru şöyle çekelim. Evet, portföyümün yüzdelik değeri buymuş. Şöyle seçtiğim zaman bakın toplam %100 diye buraya gösterdi. İsterseniz şuradaki formülü kopyalayıp şuraya yapıştırırsam ve burayı da yüzde olarak göstertirsem %100 diye bakın burayı görmüş oldum, portföyümün değerini. Burada portföyümüzün yüzde değerlerini renklendirebiliriz. Şu şekilde seçiyorum yüzde kısımlarını. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Burada öncelikle diyelim ki eğer %10'dan küçükse 0,10 diyorum. Biçimlendir diyelim. Şu şekilde bir renk verelim. Tekrar koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Bu sefer arasında 0,10 %10'la %20 arasındaysa şöyle bir renk versin. Yeni kural diyorum. Tekrar arasında
%20 ile %30 arasındaysa şu şekilde bir renk versin. Ve son kuralımız da %30'dan büyük olursa diyelim. Büyük eşit olsun. Eğer %30'dan büyükse de şöyle bir renk versin. Portföy yüzdesini bu şekilde renklendirmiş oldum. Aynı işlemleri günlük, haftalık ve aylık kar zarar ve maliyete göre kar zarar işlemlerinde yapalım. Ben buradaki değerleri elimi CTRL tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Sadece şuradaki kapanış verilerini seçmedim. Hissenin güncel fiyatını da seçelim şu şekilde. Endeks değerim de yeşil gözüksün. Hatta şuradaki değerleri de alalım. Portföy değerimiz de yeşil olsun. Şöyle hep sıfırdan büyük değerleri gireceğim için şu şekilde seçiyorum buraları. Evet, şöyle seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yine yeni kural diyorum. Büyük diyelim. Sıfırdan büyükse nasıl renklendirsin? Yeşil olarak renklendirsin. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Yeni kural dedim. Eğer sıfırdan küçükse kırmızının daha düşük bir tonunu alalım. Evet, şu şekilde bize göstermesini istedim. Bakın eksi değerler, eksi yüzdeler bana kırmızı olarak gösterdi. Diğer değerler ise yeşil olarak gösterdi. Sıfırdan büyük değerler. İsterseniz şuradaki kapanış değerlerine de beyazdan daha farklı bir değer verelim. Evet, bugünkü videomuzu da burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda hisse senetlerine tıkladığımızda buradaki çalışma sayfalarına yönlendirelim. Çalışma sayfalarından direkt ana sayfaya gelsin. Hisseler içerisine grafiklerimizi nasıl oluştururuz onlardan birazcık bahsedelim. Maliyete göre kar zarar yüzde grafiği ya da portföyümüzün grafik olarak gösterilme şeklini bir sonraki videomuzda anlatalım. Bu videomuzla ilgili yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bundan sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videonun daha çok kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.